Evet, selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bugün Hitman 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dubai'deki ufak şakalaşmalardan sonra bu sefer de değişik şatomsu, villamsı bir yerde zengin abilere, ablalara şaka yapacağız galiba. Haydi bakalım bir dalalım. Briefing. She came home. Carlyle's lost an empire. Bir imparatorluğu kaybetmişler. Yeterince yüksekten düşersen neyin gerçekten önemli olduğunu anlarsın. So, the end of the line. Bir neslin sonu. Hazır mısın? Are you? Sen? Who will you be without a score to settle? Hesaplaşacağın bir şey olmadan kim olacaksın? Dünyanın en çok aranan adamı olmak yetecek sanırım. Alexa Carlyle is dead. Carlyle nanaymış. En azından cenazeye çağrı duyurusundaki gördüğümüz kadarıyla. Ama baya yaşıyor. Wisely sensing that a number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster. Mirasını emin ellerde almak için son birkaç şey kalmışmış. Savaşçı aristokratların soyundan geliyormuş. Bakayım var mı? Demiryolu, gazetecilik gibi şeylerle kurmuşlar bu şeyi. Allah Allah. Bitsin de öyle anlatayım, çok hızlı konuşuyor. Alexa Carlyle is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. Bu peşinde olduğumuz örgütün doğuş yeri gibi bir şey burası. Dayılar hiç ara vermiyordur. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. Bizim bu yanımızdaki adam var ya şimdi konuşan. Onunla ilgili de bir tane dosya tutuyormuş elinde. Onu da al dedi, yoksa zortlatır bizimkinde de. Onun harici de işte şimdi global taşımacılık işlerinde falan radyo bir şeyler daha dediydi. Onlar da bayağı işi hala tutuyormuş bunların ailesi elinde. Bakalım nasıl olacak. Play. Bu sırada da oyuna güncelleme geldi. World of Assassination oldu oyunun adı. Hitman 3 değil artık. 1-2-3'ü tek çatı altında. Zaten öyleydi de. Bir şey planlıyorlar herhalde. Hepsini birleştirmişler. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Teşekkürler. Yakıyorsunuz gene. O aradaki sahne de çok bir şey demedi işte, yok. Bizim yanımızdaki adam güvenlik şeylerine, radyosuna, telsizlerini dinliyormuş, hani bir sıkıntı olursa söyler falan dedi. Aha. Mr. Whitmer is here to see Madam Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madam Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Bu manyak kadının özel detektifiymiş bu adam. A famous private investigator tamam, summoned bunu by takibe Alexa alalım. Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. Kodlama gecikmesi öküz gibi fazla şu anda. Neden? Oyunun CPU simülasyonunu yükseğe al dedim.
O mu çok etkiledi acaba diyeceğim. Kodlamayı işlemci yapmıyor ki. CUDA core'lar AFK mı? Şuradan geçemiyor mu cidden 47? Ayağın mı ıslanacak paşa? Yolu. Herkes de tanıyor beni maşallah. Dur bakayım. Şurada bir save al. Şunun yerine kaydı bir durduruyorum. Oyunu kapatıp bir daha açacağım. Evet, devam ediyoruz. Kayıtta bir patlama vardıysa şu an geçmiş olması lazım. Tamamen CPU simülasyon ayarından dolayıymış. Şöyle göstereyim. Ben şunu best'e almıştım. Hitman 2'de açılıyordu normalde. Şimdi en az 8 çekirdekli işlemci diyor. Benimki 6 çekirdekli. Gücümüz yetmedi. Şu da dursun. Şimdi şu adamı indirip bir şekilde indireceğiz onu. Kılığını alıp ablama şaka yapacağız galiba. Bu mekanın hiç böyle korunduğunu görmediydim diyor hizmetçi. Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Said she understood the position I was in. We had a really good talk about that. What did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I guess I thought she was going to read into them and That's a freak bit out. excessive, I think, Say I'm a considering the fact that I spotted no less than 2 routes to get inside the house unseen. We know what we're doing, sir. Don't worry about that. Adam da diyor eve görülmeden girebileceğim en az 2 rota gördüm ben diyor. Biraz gereksiz değil o üst baş arama diyor. Bunlardan birini biz kullanıyoruz şu anda. Da oyun grafikleri da hala CPU'yu zıplatıyor. Ne alemdeyiz hiçbir fikrim yok. Aha abi buraya geliyor. Ucu ucuna var ya. Sen burada bekleyecek misin Armut gibi? Ben save'imi alırım ustam. Oyununu kırmaya gerek yok adamın. Masum bu. Tuşları çok garip bu oyunun ya. Hiçbir zaman alışamayacağım. Evet. Siz benim üstümü aramazsınız bir kere daha. Değil mi? Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great Ne demek tragedy has efendim? fallen upon us and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. Üst seviye I gizlilikle suppose you işimi will want to halletmeniz start at the gerekiyor crime diyor. scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Mansur Yavaş. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Devam edelim efendim. Uşağı bana atadı. Bir olay varmış. Olayı çözmemizi istedi hanımefendi. Üst seviye gizlilikle. I feel obliged to point out that current Şu olayı sevmiyorum işte. Yavaş yürüyemiyoruz. are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation.
I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Herkese öldü demişler ya. Kimseye söyleme falan diyor. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Onu iyi dedin kral. Sir, I don't mean to be disrespectful, but you're a little bit close to me. Arızalı mısın oğlum? Allah Allah. Ölmek istiyor. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Bu ne abi, yeni mekanik mi? Her şeye bir kamera tutturuyor oyunda. Vay anasını. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Usta sen kimsin? Bir saniye. Şöyle ayrı bir kayıt dosyası alalım. Pardon, kimsiniz? Gider misiniz? Burada inceleme yapıyorum. Allah Allah. Cinayet aydınlatıyoruz burada. Geçmiş orada. Keyif yapıyor beyefendi. Yok ya. Allah Allah. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Ne işe yarıyor ki burası? Neye bakıyoruz yani oradan? Hiçbir fikrim yok. A photocopy of the floor plans. Kat Somebody's been planları. researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I'm sure there's more to find in Zachary's room. Ha, buradan geri girmek için özel eşya gerekiyor. Merhaba. Bizim uşak daha fazla bekleyememiş. Basmış gitmiş. Zachary's İntihar notu. suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Burada ne var? Mutfak bıçağımız var. Usta öldüğünden ben emin olayım mı? Şurada bir kayıt çak bakayım. Emin olalım şimdi ölmemiştir falan. Heh. Ölüm nedenini değiştirdik. Kulağına hızlı çarpan sinek sonucu öldü. Ha. Kestirme açılıyor buraya. Orada adam öldü. Kimse takmadı mı o herifi cidden? Vay anasını sayın seyirciler. Hey. Mr. Ferns Bey. Nerede oğlum o?
Çok sportif bir dedektif olduğumu söylemiş miydim? Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the Dün staff gece were 10 off gibi duty. ölmüş. Vay And be. Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have Görgü an tanığı alibi. yokmuş. I was alone in my office at the time of death. Öldüğü sırada Here's the ofisinde material yalnızmış. that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Atladı gitti arayı. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Böyle yapınca şeyi sonlandırıyor. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Oho, bu bayağı şey bölümü yapmışlar lan, oha. Hah. Detektiflik oynayacağız baya. Usta çekil. Mr. Patrick, can I do anything for you? Yes, actually. Could you speed up time so I don't die from boredom? I fear I may not survive an entire weekend in this shithole. I said speed up time, not my passing. Just come away with me. Of course, sir. I'll come back later. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. Ben bu çocuğu öldürürüm. Istakayı sokamıyor muyuz? Very well, Mr. Fernsby. Şşş, çocuk. Patrick Carlyle. I will. Telefonu ters tutuyorsun, gerizekalı. Yesterday evening. So watch yourself around, young Mr. It's Patrick. that Don't worry sneaky about butler, me. isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ne sattı adamı lavuk. Gitti uşağı attı. Just remembered I went for a stroll behind the greenhouse last night. Maybe that's where it is. What is? My lost button. The one you couldn't find at the graveyard. Wouldn't it be a good idea for you to go look for it? Now? A good idea. Yes. Bunlar hep ipucu. Bir sonraki oynayışımız için. Şu an o kadar uğraşacak mıyım bilmiyorum. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. Sen uşağımı verdin onu bakayım. Hangi uşağı? Merhaba. Ne kadar suratsız herkes. Emmer Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well,
I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can Migreni attest to that. tutmuş, yatmaya gitmiş. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Herkes birbirine atıyor pası. Ben yatıp uyuyordum, git Alexa'ya sor. O biraz suçlu hissediyor kendine falan filan. Yemek odasına bak adamların. Baya malikane bu. Bölüm başı villa falan diyorduk da. I know I'm not supposed to leave you messages, and this is the last time, I promise. It's just, I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can really. I can't feel my legs, and my eyes are not working properly. This flicker thing again. You can't tell anyone. Ne oldu, merkezin migreni mi var böyle? Perform the eulogy at the funeral event tomorrow. I know it all sounds so unbelievable. But even though Mother is still alive, we still have to go through with the funeral. I have to write the eulogy. I don't think I can. She will definitely want to read it, and no matter what. I just know she'll be disappointed in me. Again. Büyük takma odayı. I need you, Cassie. I'm sorry. I know. I'll hang up. MS hastası mısınız beyefendi? Ayaklarımı iyi hissetmiyorum da gözler gidip geliyor diyor falan. Bye. Ustam? Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes. This dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Bu da Rebecca'ya Did you know attı that he hadn't topu. left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, mother, and the Çüş. staff. 50 yıldır buradan çıkmamış herif. If that's all, Ölen adam. I have a speech to write. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning, or perhaps that the planned funeral is still taking place. Bana and I atar have to yapma, do the kafana eulogy. sıkarım seni. And Mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Oo dayı, her hastalık var sende de. Burada tipleri gösteriyor. Oho. Odalardaki şeyler falan. En az 3 saatlik bölüm bu. Part yapacağım sanırım bunu YouTube. Tek seferde bitmeyecek gibi bu iş. Daha bunların odasını bulacağız. Kendilerini bulacağız. Şey yazmaya başladı. Cenaze konuşmasını.
Evde böyle rahat gezmek de iyiymiş ha. Psikopat gezi turlarımızda da bu üstü giyip gezebiliriz aslında. Şş, bak bakayım. But that Emma woman is a tad too busy for my taste. Tell me. She turned up and demanded to be put up in Madame Carlyle's bedroom. We're the new heads of the family after all. It is only fitting, she said. Well, Gregory put a stop to that, which was a surprise. He normally accepts his wife's outrageous behavior without batting an eye. Köpekler. Ocakta ısıtılır mı? So soon was just a bit steep, I suppose. She can't wait to get her hands on Thornbridge Manor. But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Bak. Stick to your own kind. Türkiye'nin bir şehrinin yıllık et tüketimi resimdedir. Ne o, bizim çocuğun takıldığı kız. Did all the groceries arrive? We had some of the delivery people. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. So 41 guests will... Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. How are things coming along inside? Bu kadar mıydı hanımefendi? Fake funeral tomorrow. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. I never thought of it that way. Oh God, it's such a big responsibility having a baby. I have to protect Herkes it, right? depresif şu an. How do you even do that? I can't do that. Ha, bura girdiğim yer. That is the door to Mr. Fernsby's office. Kılıcın ne işi var şarapların üstünde? Oraya anahtar bulunca geleceğiz. Çık çık. Camı kırarak almak da iyiymiş. Personel tuvaleti. İyiymiş. Beleş. Cepte. Of, çok büyük bura. Her şeyi topla. Araba aküsünü de almayak. O kadar da değil. Kim çalıyor lan piyano? Yazı yazacağı yerde piyano çalıyor. Böyle güzel çalabiliyorken niye gidip o kitaplarla uğraşıyor ki diyor. Beyefendi. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn.
On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. Herkes biz gitmeden yaşıyordu diyor. Just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Adam full bitkileriyle, çiçekleriyle uğraşıyormuş. Ölmüş dayı. Herkes de iyi ki öldü zaten. Çok sıkıcı, boktan bir hayat yaşıyordu deyip duruyor. Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Ne şovu Our lan? perfect mother obviously fucked up, didn't she? Anneniz evet Faking her harbi. own death. You know, Kendi ölümünü she's explained fakeliyor falan. nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Değişik bir ailesiniz evet. O konuda hemfikiriz en azından. Merhaba. Meşgul mü? Boğarım lan senin. Ne meşgulü? Şşş. Listen, Gregory. Something's off. Pruitt got word his motion was rejected. We all signed the bloody thing 4 days ago. God, not this again. Şşş. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. Mega pint. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know Ne about Emma. konuştun be ablam? She did act a bit strange. Hoş geldin Efe. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Olmaz Tell me mı? about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book. Bayağı dedektiflik oyunu yapmış adamlar ya. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? Dur daha dur bitmedi. Sorgumuz var daha. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Dur Efe bakacağım. the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hall. Herkes uşağa atıyor suçu. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be Ailecek kind push to bunlar. Edward. He can only take so much. Edward'la ikiniz bu işin içinde misiniz lan? Ona şey davranma falan. Hayırdır sen kimi savunuyorsun aslan? So I got hold of the officer. Neymiş? Hafiften öğrendim gibi roketi. Manyağın birinden 5-1 yedim. O ayrı bir konu. Ya zaten öyleleri hep çıkıyor. Bazı günler 5-10 maç arka arkaya yeniyorum. Bazı günler oluyor işte. Hiç maç kazandırtmıyorlar. Ona yapacağın bir şey yok. Epic'te ücretsiz olduktan sonra oyun boku çıktı. Herkes yüksek seviyeli adamlar Epic'ten 0 hesap açıp küçük level'ları yenerek keyif alıyor oyundan. Nesinden keyif alıyorsa. Katil uşak değil mi? Aynen. Sen kimsin dayı? Well, this is awkward. Yürü git. Bura ne? Bura ne? Oranın yan çıkışı.
want to see the records. Don't take no for an answer. And call me. Ustalar siz ne ayaksınız? Neden var ki onlar? Onlar o Smurf dediğimiz tayfa dünyanın en yıkık tayfası. Kendini geliştiremiyor. Dolayısıyla kendinden daha az beceriklileri, daha doğrusu becerikli değil de daha az oynamışları ezince mutlu olan yıkık tayfa onlar. Ve hiçbir zaman da bitmeyecekler. Kendinden iyileri yenmek için uğraşmak yerine düşükleri zortlatıyorlar. Arada yayın patlar gibi derken bum bum kasıyor. Niye yapıyor ki öyle? Hitman'i hem kayıt hem yayına kaldırmadım acaba? Hitman biraz ağır bir oyun. 1 FPS gibi mi oluyor? Aboooo. Kayıtta öyle oluyor mu lan acaba? Şu bölüm bitsin de bir bakayım ona. Dona dona geliyor. Allah Allah. That door leads to Emma and Gregory's room. Hepsi kilitli oğlum. Yok şimdi YouTube'a kayıttayım ya. Bu oyunda onu kaldırmıyor olabilir belki. Bu oyun hayvan gibi yoruyor sistemi çünkü. Püh. 40 dakika olmuş bölüm. Zaten bu bölüm, şu anki oynadığımız bölüm, zaten tek bölümde bitmez. Bu bölüm en az 2-3 saatlik bölüm yapmış herifler. Birazdan ilk bölümü sonlandırır. Sonrasında da bakarım. Ney sebep oluyor? Neyi kısarsak toparlayabiliriz gibisinden. Kaç katlı oğlum bu ev? Onu iyi dedin kral. Onu iyi dedin. Siz ne burada duruyorsunuz? Bro mu? Bro ne lan? Yaşından utan. Kek. Şu yaşta gelmiş bana bro diyor ya. Allah Allah. Sen niye buradasın ya? Güvenlik odası mı? Allah Allah. Kirpikleri evet. Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. I'll double check and get back to you. Kaldık mı burada? Öcü çıkmasın diye değil, şu kafasının üstünde beyaz nokta olan dayılar gördüğü yerde tanıyıp ağzına ediyor. Görüş alanından çıktım böyle yapınca. Hitman'in yapay zekasına hoş geldin. Öyle yapınca görmüyor seni. Üç IQ. Şu gizli odaya bir daha bakacağım ya. Orada bir şey, anahtar vardı da kaçırdık mı? Hitman'in yapay zekası, hele speedrunlarını falan görsen bu oyun o kadar komik ki, adamın yanına sıkıyorsun, adamın yapay zeka duruyor.
Bir düzgün bir bitireyim baştan sona. Sonrasında troll oynamaya da başlayacağız. O zaman görürsün. Neler oluyor neler bitiyor bu oyunda. Üçüncü baskında adamlar aptal gibi oluyor. Evet, RDR'ninki de biraz aptaldı. Da yani çok yüksek bir yapay zeka gerek yok ki oyunda. Bu tarz bir oyunda yapay zekanın kötü olması çok komik oluyor. Adamların tuvalete bak. Maşallah. Merhaba. Hey, you. Where do you think you're going? Definitely not through here. Buradan gidemiyor muyuz? Allah Allah. Hanımım biz sorgu yapacaktık. Şuş. Yürü git. Manyak, alacaklı gibi çalıyor kapıyı. Ev gerçekten. Da Hitman'in bölüm tasarımları çok iyi ya. Gereksiz detaylı yani, çok büyük haritaları. 50 kere bitirmelik bölüm yapıyorlar. Her bir bölümü öyle harbi. Hitman 1 ve 2'de her bölümü en az 2'şer 3'er kere bitirdim. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she will be in trouble if she knows? She will start digging when she realizes things don't add up. Inevitably getting... Rebecca ve şu uşaktaymış anahtarlar. Rebecca hanginizdi? Şu. Bununla uşağı indireceğiz o zaman. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Neydi tuşu? Hopefully she'll never have to get involved at all. Şöyle bir de fotoğraf alalım. YouTube kapağı için. Şu dayı çok güzel baktı bak. Şu arkadaki dayı kalp ben. Yasla. Yasla diyerek ekran görüntüsü alıyoruz. Evet, o zaman YouTube. Bir sonraki bölüme görüşürüz. Bu bölüm en az 2-3 bölüm olacak gibi. Son anda hızlanmazsa. 1,5-2 saat yapmam yani bölümü. Parça parça. Haydi bir sonraki bölüme görüşürüz.